Tahıl koridoru konusunda Türkiye yeniden sahneye döndü. Türk Dışişleri Bakanı bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yakın bir zamanda da iki devlet Cumhurbaşkanı tahıl inisiyatifini yeniden canlandırma konusunu görüşmek üzere Soçi'de buluşacaklar. Efendim herkese merhaba. Bir dünya gündeminde yeniden birlikteyiz. Bu programımızda tahıl koridorunu Karadeniz'de buğday ve diğer tahıl ürünlerinin boğazlardan geçmesi konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz Ukrayna Savaşı başladıktan sonra önemli endişeler nedenlerinden biri de Ukrayna'nın ve Rusya'nın ürettiği tarım ürünlerinin nasıl dünyaya nakledileceği konusu oldu. Savaş nedeniyle buğday fiyatlarında ciddi bir yükselme meydana gelmişti ve mısır olsun, buğday olsun, işte ayçiçek yağı olsun, bunların dünya piyasalarına ulaşamayacağı konusundaki kaygılar ortaya çıkmıştı. Bu kaygıları gideren anlaşma Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda gerçekleşti ve Karadeniz İnisiyatifi olarak adlandırılan bu anlaşma sayesinde Ukrayna ve Rusya gemilerinin Türk boğazlarını kullanarak dünyaya ihracat yapması, gemilerin bu limanlara, Ukrayna ve Rusya limanlarına güvenli bir şekilde gelip gidebilmesi, İstanbul'da bir kontrol merkezi oluşturulması ki gemilere işte silah saklanmasın, savaşta kullanılabilecek malzeme konulmasın, bunun temin edilmesi konusu görüşülmüştü. Burada Türkiye de çok aktif bir rol oynamıştı. Yaklaşık bir yıl sürdü anlaşma. Rusya bir yıl içerisinde çeşitli serzenişlerde bulundu ama o bir yıl içerisinde anlaşma devam etti. Bir yılın sonunda ise Rusya hiç tartışmaya bile girmeden anlaşmayı sonlandırdı Temmuz ayında ve anlaşmayı sonlandırmakla da kalmadı. Ukrayna limanlarını bombalamaya başladı. Odessa ve çevresini bombalamaya başladı. Ukrayna'ya giden bütün gemileri düşman gemisi sayacağını, sivil olsun, askeri olsun hiçbir gemi ticaretine Ukrayna limanlarına dönük olarak müsaade etmeyeceğini söyledi. Böylece bu anlaşmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Yani Karadeniz İnisiyatifi anlaşması gerçekten çok önemli bir anlaşmaydı. Türkiye'nin de lehine bir anlaşmaydı. Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin de tüm dünyanın da lehine olan bir anlaşmaydı. Tahıl anlaşması Karadeniz İnisiyatifi sona erince şu ortaya çıktı. Ya bir kere bu tahıl nasıl gidecek yani? Ukrayna'nın üretmiş olduğu ürünler dünya pazarlarına nasıl ulaşacak? Ya biz buna tahıl diyoruz ama yani ayçiçek yağı gibi yani tohum yağlarında Ukrayna çok iyi. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan bir ülke. Yani Ukrayna'nın ihraç ürünlerinin büyük bir kısmı bu kanal üzerinden dünyaya ihraç ediliyor idi. Bu kanal durunca ne oldu? Hem dünya bunlardan mahrum oldu hem de Ukrayna çok zor bir durumda kaldı. İkincisi şöyle bir risk ortaya çıktı. Karadeniz'de bir anlaşma olmaz ise gemi trafiği bir düzene kavuşmaz, bir kurallar setine kavuşmaz ise o zaman bütün Karadeniz savaş alanı haline gelebilir. Yani Ukrayna-Rus gemilerini, Rusya-Ukrayna gemilerini vurmaya başlayabilir. Karadeniz sanıldığı kadar da büyük bir deniz değil. Bundan Türk gemileri de zarar görür. Romanya gemisi de zarar görür. Bulgaristan'ı değil mi? Yani bu Karadeniz'de kıyısı olan kim var ise bundan zarar görür. Ticaret bundan zarar görür. Savaşa diğer ülkeleri de çeker. Savaşın zararlarına diğer ülkeleri de çeker. O yüzden Türkiye açısından da bu anlaşmanın devam etmemesi kanaatim odur ki son derece riskli bir durum ortaya çıkardı. Üçüncü önemli olumsuz maliyeti sonucu şu oldu. NATO ile Rusya'yı çatışmanın ucuna getirdi. Neden? Çünkü Rusya dedi ki ben Ukrayna'ya giden her gemiyi vururum. Bu nedenle de sadece Odessa'yı, Karadeniz kıyısındaki Ukrayna limanını değil, aynı zamanda Ukrayna'nın Tuna Nehri kıyısındaki nehir limanlarını da vurmaya başladı. O da ne demek biliyor musunuz? Yani Romanya sınırına böyle birkaç dakikalık mesafeyi vurmak anlamına geliyor. Romanya dediğiniz yer NATO toprağı, Avrupa Birliği toprağı. Yani kazara bazı toplar, füzeler
Romanya tarafına geçmiş olsa çatışmaya bir şekilde Romanya'yı da dahil edecek bir süreci tetikleyebilir. Nitekim Romanya kınadı Rusya'yı sınırına füze göndermesinden dolayı. Demek ki bu anlaşmanın devam etmemesinin 3 tane büyük ağır maliyeti var, riski var. Bir tanesi bu ihraç ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşamaması, ihtiyaç sahiplerine gitmemesi. İkincisi Karadeniz'in bir savaş gölü haline gelmesi, savaş riskinin bütün Karadeniz'i sarmaya başlaması. Üçüncüsü de çatışmanın NATO-Rusya çatışmasına dönme ihtimalinin ortaya çıkması. Yani Rusya önüne gelen gemiyi durdurursa, vurursa füzesiyle, şuyla buyla, bundan NATO ülkeleri de zarar görür ve onlar da buna bir çeşit karşılık vermeye çalışır. Peki Rusya neden bu anlaşmadan çekildi? Niçin Rusya anlaşmayı bir yılın sonunda sonlandırdı? Bunun temel nedeni şu. Ya anlaşmaya baktığınız zaman Ukrayna istediği gibi gemiye işte dolduracak tahılını, ürününü İstanbul, Çanakkale üzerinden dünya pazarlarına bunları gönderecek. Güzel. Aynısı Rusya için de geçerli. Rusya da gemiye dolduracak limandan oradan İstanbul, Çanakkale dünya pazarına gidecek. Ama bu kadar basit değil. Neden basit değil? Çünkü hiçbir gemi Rus mallarını taşımak istemiyor. Batı müeyyide uyguluyor. Rusya'ya karşı Rusya'nın malını taşırsan diyor ben sana iş vermem. Sana diyor yaptırım uygularım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Bir, Rusya gemi bulamıyor. Dünya pazarlarına çıkarabilmek için. İkincisi mesela malı yüklüyorsunuz. Rus malını yüklüyorsunuz Karadeniz kıyısından gemiye. Bunu sigortalayamıyorsunuz. Çünkü neden? Büyük sigorta firmalarının hiçbiri Rus malını sigortalamak istemiyor. Çünkü bunu yaparsa Japon sigorta firması veya Fransız sigorta firması Rus malını sigortalarsa Batı'da müeyyide görecek. Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler bu firmaya karşı müeyyide uyguluyor. O yüzden hiç kimse sigortalamıyor. Üçüncüsü Rusya buğdayı gönderiyor. X diyelim devleti, Afrika'da bir devlet, Amerika'da, Güney Amerika'da bir devlet. Bunu almak istedi diyelim. Parayı ödeyecek. Nasıl ödeyecek parayı? Sistemi Amerikalıların elinde. Yani para nakil sistemine tamamen Amerika hakim. Ve Rus bankalarına, Rus kurumlarına bu sistemi açmıyor. Yani savaştan sonra bu yaptırımlar dahilinde. Rusya'nın en büyük problemi bu. Ya Rusya'ya mal satmak bugün çok kolay. İstediğiniz malı satabilirsiniz. Ama paranızı nasıl alacaksınız? Veya Rusya'dan mal aldınız, paranızı nasıl ödeyeceksiniz? Bunu aşmanın yolu yapmanız lazım, takas yapmanız lazım. Yani ilk çağlardaki gibi hani o zamanlar deniz kabuğu verip işte buğday alınıyormuş ya öyle yani. Bulgaristan size Rusya size buğday yollayacak. Ne bileyim siz de ona tabak çanak yollayacaksınız. Ya böyle bir sistem çalışması çok zor. Maliyetleri çok arttırıyor. Büyük sıkıntılara yol açıyor. Dolayısıyla Ukrayna buğdayını, mısırını istediği gibi gemilere yükledi, ihraç etti. Ama Rusya bunu yapmakta zorlandı. Neden zorlandı? Çünkü gemi bulamadı, bulduğu gemiyi sigortalayamadı. Sigortalasa parasını alamadı veyahut da para ödeyemedi. İşte bu zorluklardan dolayı Rusya sürekli sızlanıyordu. Birleşmiş Milletler de aracı biliyorsunuz. Ona sızlanıyor, buna sızlanıyor. Ama bir türlü çare bulunamadı. Neden? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikleri Rusya'nın ürünlerine bu müeyyideleri kaldırmadılar. Rusya da burayı zorlayarak tabii arka kapıdan ticaret yapmak istiyor. Yani tahıl bahane, ticaret şahane. Her üründe bu ticareti yapmak istiyor ve orayı genişletmeye çalışıyor. Şu an geldiğimiz noktada biliyorsunuz Temmuz ayında Rusya anlaşmadan tek taraflı çekildi. Ukrayna limanlarını bombaladı. Bugün de tehditlerini sürdürüyor. Ukrayna ise ürünlerini, gıda ürünlerini gemilere yüklüyor. Ya Tuna Nehri üzerinden güneye doğru Romanya üzerinden Avrupa işlerine götürmeye çalışıyor ki burada altyapı sorunu çok büyük. Limanlar buna uygun değil, gümrükler buna uygun değil. O gemiler zaten deniz yani uzun yol gemileri gibi değil, yani açık deniz gemileri gibi değil. Taşımada zorluklar var, mevzuatta zorluklar var. Artı Romanya çiftçisi gibi, Polonya çiftçisi gibi çeşitli çiftçilerin bu konuda duydukları rahatsızlıklar var. Avrupa'da toz duman ortaya karıştı. O zorluk var orada, pahalıya mal oluyor. İkinci yöntem, Ukrayna'dan çıkan geminin hiç açık sulara çıkmadan
uluslararası sulara çıkmadan hemen kıyıdan Romanya sularına girmesi, Romanya sularından Bulgaristan ve oradan da İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı dünyaya açılması. Bu da yani kolay olmuyor. Yani diğeri kadar kolay olmuyor. İkincisi de yine bir risk alıyorsunuz. Ya bu riski göze alacak devlet var, göze alacak gemi var, almayacak gemi var. Bazı zorluklar var. O nedenle Amerika ve Batı dünyası Ukrayna'nın tahılını, tarım ürünlerini dünyaya pazarlamak için bu aradığı alternatif rotalarda istediği randımanı alamadı. Yine Türkiye devreye girdi. Şu anda yine Türkiye devrede. Belki Rusya da bunu istiyordu zaten. Dediğim gibi bugün Türk Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov buluştular. Bu konuları ele aldılar. Rusya şunu söylüyor. Biz diyor 1 milyon ton buğday gönderelim size. Türkiye'de bu işlensin. Bunun maliyetine de işte Katar katkıda bulunsun. Türkiye aldığı buğdayları una çevirsin, makarnaya çevirsin, neyse artık neye çeviriyorsa. Ondan sonra da ihtiyaç sahibi Afrika'daki ülkelere bunları gönderelim. Hatta Afrika'daki o ülkelerden para da almayalım. 1 milyon ton buğday. Şimdi normalde geçen yıl tahıl koridorundan 33 milyon ton buğday geçmiş idi. 33 milyon ton buğday geçmiş idi. 1 milyon ton bunun yani ne yapıyor? 33'te 1 yapıyor. Tabii ki geçen yıl o anlaşmanın gördüğü görevi görmeyecek. Ama Rusya'nın buradan maksadı şu. Afrika'daki aç ülkelere, kıtlık çeken ülkelere bu 1 milyon ton buğdayı 6 ülkeye özellikle dağıtacak. Bu 6 ülke üzerine prestijini artıracak. Sizin buğdayınızı da ben veriyorum, ununuzu da ben veriyorum, sorun yok diyecek. Belki bu kanalı da genişletecek biraz. Yani nasıl genişletecek? İşte o switch ihtiyacı duyulmayacak. Amerikan para sistemine girilmemiş olacak. Katar o maliyeti belki Türkiye'ye verecek. İşte buğdayı Rusya göndermiş olacak. Yani hani bir şekilde arka kapıdan bu işler kotarılmış olacak. Belki bu başarılı bir sistem olursa onu genişletecek yani Rusya. Daha da genişletecek. Çünkü buğday Rus buğdayı olmaktan çıkacak Türkiye'ye gelince. Türkiye ürününe dönüşecek. Türkiye ürününü de istediği gibi Türkiye Afrika ülkelerine gönderebilecek. Türkiye biraz para kazanacak. Rusya prestij kazanacak falan. Ama Karadeniz inisiyatifinin gördüğü işlem görülmüş olmayacak. İşte o yüzden gözler Soçi'deki zirvede. Soçi'de önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı bir araya gelecekler. Bu Karadeniz tahıl koridoru meselesini yeniden görüşecekler. Eğer Türkiye yeniden bu anlaşmayı canlandırmayı başarırsa büyük bir prestij kazanmış olur. Aynı zamanda Karadeniz'deki pek çok riski de ortadan kaldırmış, bertaraf etmiş olur. Dediğim gibi yanınızda savaş varsa, size yaklaşıyorsa yangının evinize yaklaşması gibidir. Bu beni ilgilendirmez, benimle ne ilgisi var diyemezsiniz. O nedenle bu anlaşmanın tekrar yenilenmesi çok önemlidir. Savaşın etrafa yayılmasını önlemek adına çok önemlidir. Rusya da bu anlaşma üzerinden bazı haklara kavuşmak istiyor. Kendisinin etrafında oluşturulan kuşatmayı, ablukayı bir anlamda ne diyelim ortadan kaldırmaya çalışıyor. Peki anlaşma olmazsa ne olur? Buğday fiyatlarında çok büyük bir artış olur mu? Ya, buğday fiyatlarında böyle bir volatilite var, böyle bir dalgalanma var, iniş çıkışlar var. Ama şu an itibariyle 2021 fiyatlarına benzer bir fiyat olduğunu görüyoruz. 2022'ye göre fiyatlarda bir düşüş var. Ama Ukrayna ile Rusya iki önemli tahıl üreticisi ülke. Rusya en büyük tahıl üreticisi, tahıl satıcısı, ihracatçısı. Ukrayna'da yanılmıyorsam 5. ya da 6. sırada olması lazım. Rusya'dan, Amerika'dan, Kanada ve Fransa'dan sonra 5. önemli ihracatçı da Ukrayna. Tabii ki savaş ilerlerse, Ukrayna'nın ihracat kapasitesi tamamen biterse tahıl fiyatlarının burada durmayacağı aşikar, yükselecektir. Sadece tahıl fiyatları değil, mısır fiyatları da, ayçiçek yağı fiyatları da, buna benzer pek çok gıdanın fiyatlarında bir artış beklemek gerekir. Evet, iyi haberleri bekliyoruz. Açıkçası anlaşma umarız sağlanır. Başta Afrika olmak üzere bütün dünyanın tahıl tüketicileri, ekmek tüketicileri bundan istifade eder. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Bir sonraki yayında buluşmak ümidiyle. Esen kalınız efendim.